Programımız son hızla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz saç ekimi uzmanı Doktor Nedim Ardıç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederiz. Hocam gerçekten olağanüstü programlar gerçekleştiriyoruz. Bugün de çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Saçın neden çıkmadı? Yani saç ekildi ama saç çıkmadı. Çünkü bu tip problemlerle çok fazla karşılaşılıyor. Ya da çıkıyor ama hasta belki farkında değil. Aslında elde edeceği sonucun belki %50'siyle %40'ıyla karşılaştı. Bunun sebepleri nelerdir? Bir saçın çıkmamasının hem öncesi aşamasında hem ekim aşamasında hem sonrasındaki teknik detaylarını biraz bahseder misiniz? Teşekkürler sevgili hocam. Bu dörde ayırmak lazım aslında. Bir tanesi operasyon öncesi yapılan hazırlık aşamasındaki hatalar ki günümüzde Türkiye'de yapılan saç ekimlerinin %80-90'ı merdiven altı olduğu için böyle bir hazırlık aşaması yoktur. Tamamıyla para endeksli yapılan operasyonlarda hiçbir hastanın sağlığının, hastanın hikayesinin, özgeçmişinin, soy geçmişinin, kıl tipinin, cilt tipinin hiçbir anlamı yoktur. Ve bunda yapılan çok ciddi hatalar neticesinde ekilen saçlar tutmuyor. İkincisi, saç ekim operasyonu sırasında yapılan hatalar var. Nedir? Çıkartırken yapılan hatalar var, kanalı açarken yapılan hatalar var, ekerken yapılan hatalar var ve operasyon sonrası yapılan hatalar var. Bunları bu 5 kısmı birisini alıp bu daha önemlidir, bu daha önemlidir diyemeyiz. Hepsinin çok ciddi saçın çıkmamasının etkileri var. Eğer ki doğru hastayı seçemezseniz ne kadar iyi hekim olursanız olun, ne kadar doğru çalışırsanız çalışın tutmayacaktır. Örneğin hasta bir otoimmün hastalık vardır. Hastada bir likem planlısı vardır. Hastada örneğin bir karaciğer fonksiyon testlerini bozan ağır bir karaciğer hastalığı vardır. Bir hipotiroidisi vardır. Buna saç çekmemek lazım. O yüzden hastayı hazırlık aşamasında çok iyi seçmek, çok iyi araştırmak lazım. Ondan sonra gelelim ikinci aşamaya. Eğer ki siz doğru saçları doğru şekilde, doğru uçla sökemiyorsanız sökerken öldürüyorsunuz. Evet. Hiç boşuna sökmeyin. Veyahut da diyelim bir kanal açarken doğru kanal açamamışsınız. Kanal açtığınızda saçlar var, onları öldürmüşsünüz. Yapmayın o zaman. Tutmayacak zaten. Veyahut da saçları söktünüz, uygun bir yerde, uygun bir sıvıda, uygun sıcakta bekletmemişsiniz. Ölmüşler. Boşuna ekmenizin bir anlamı yok. Veyahut ekerken onu kırmışsınız, ezmişsiniz. Gene tutmayacaktır. Yani bu bir bütün. Aslında bu bir tek şundan dolayı saçlar tutmaz demeyiz. Bunlar yüzlerce sebep sayabiliriz. Bunlar işte deneyimle, zamanla yaptığımız yanlışları yapa öğreniyoruz sevgili hocam. Yani hani deneyim denilen şey bu aslında. Peki hocam, saç ekimi sırasında ya da sonrasında kanama problemi. Bu da gerçekten çok ciddi bir sorun olabiliyor. Biraz da buna değinir misiniz? Hocam şimdi saç ekimi sırasında zaten saç ekimi hazırlık aşamasında hastanın biz kanama zamanına ve pıhtılaşma zamanına bakıyoruz. Ona bakmadan bir operasyon yapılmaz. Hatta ben kendi açımdan söylüyorum. Hastayı laboratuvara gönderip PET iğnesine baktıktan sonra bir de manuel kendim bakıyorum. Ben onu mutlak yapıyorum ameliyattan önce. Hatta hasta bana diyor ki Nedim hocam ben tahlilini yaptım. Ya ben gene de yapıyorum. Çünkü yaşamışım böyle bir komplikasyon, görmüşüm. Düşünün ki siz hastaya 3000 greft ekeceksiniz. 3000 tane delik buraya açtınız. Evet. 3000 tane de ekeceğiniz ana 6000 tane düşünün ki travma yapmışsınız. Evet. Her birinden bir sisi kan aktığını düşünebiliyor musunuz sevgili hocam? Tabii. Bütün kanı kaybedersiniz. O yüzden kanama olmalı, mutlak olmalı ama çok olması çok kötü. Hiç olmaması da çok kötü. Hiç olmuyorsa demek ki doğru sahaya ekmemişsiniz. Ama çok oluyorsa çok ciddi komplikasyonlar yaşayıp hastayı kaybedebilirsiniz. Vazovakal senkop var, prolapsa giren bir sürü hastalar var. Yani o yüzden operasyonu yapan hekim, hekimse ki hekim haricasında mutlak evet. yaptırmamak lazım. Doğru adresteyseniz onlar mutlaka kontrol edilir. Eğer bunlar kontrol edilmeden bir operasyona girmek demek bence kırmızı ışıktan geçmekten çok daha tehlikeli. Operasyon sırasında hazırlık aşamasında özgeçmiş, soy geçmiş sorgulama, daha önceki programda bahsetmiştik zaten. Burada hastanın her türlü sorgusunu yapıyoruz. Artı bunun yanında hastaya diyet demiştim. Yani 3-4 bir haftalık bir diyet programını istiyoruz. Nelerle beslendiğini soruyoruz. Acaba bir takım bitkiler var, bir takım şeyler var. Beslenme şekli kanama pıhtılaşma zamanını artırıyorlar. Peki. Örneğin hasta çok yoğun limon alıyorsa ben limon kısıtlaması öneriyorum hastaya. Sarımsak kısıtlaması yani hastanın kanama zamanını da dengeleyen bir diyet öncesinde veriyoruz hastaya zaten. Evet. Diyet veriyoruz.
mutlaka laboratuvar testini yapıyoruz, artı manuel kontrolünü yapıyorum. Bu 3 kontrolü, 3 şeyi yapmadan ben hastaya operasyon almıyorum sevgili hocam. Peki hocam, işlem esnasında alerjik reaksiyonlarla ilgili olarak biraz da bundan bahseder misiniz? Hocam bununla ilgili ben size yaşadığım bir deneyimi anlatacağım. Evet. Bana hemşirem dedi ki, dedim hocam bir sürü miliseveri çöpe atıyorsun. Nasıl yani dedim. Her gün operasyondan önce sen bakıyorum. Çekiyorsun oraya adrenalin koyuyorsun, çekiyorsun oraya atropini koyuyorsun, çekiyorsun sonra steroidi koyuyorsun, çekiyorsun antihistaminik, enjektörü çekiyorsun duruyor. Ve her operasyondan sonra onu alıp çöpe atıyorsun. Evet. Yani aslında miliseveti diyor bana çöpe atıyorsun diyor bana. Tabii ki o işin gerçeğini bilmiyor. Sonuçta biz lokal anestezi sırasında kullandığımız veyahut da verdiğimiz sıvıya karşı hastanın alerjik bir anafilaktik reaksiyon yaşama riski var. Evet. Ve böyle bir olay yaşadığımızda saniyeler çok çok önemli sevgili hocam. Yani ben alacağım o ilacı enjektöre çekeceğim. Ondan sonra hastaya yapacağım. O zaman bile çok kritik bir zaman. O yüzden saç ekiminin önemli komplikasyonlarından en büyük risklerinden birisi de alerjik reaksiyondur. İşte deneyimli el, hekim burada devreye giriyor zaten. Bir anafilaktik reaksiyon olduğunda bir hekim varsa hastaya müdahale eder. Hiçbir sorun yaşamadan ameliyata bile devam edebilir. Evet. Ama oysa ki işte bu anafilaksiye müdahale etmeyi bilmeyecek ya da bir yetkisi olmayan bir insan olduğunda çok ciddi sorun yaşarız. Ben kendi açımdan daha önce yaşadım. Böyle bir deneyim yaşadım. Anafilaktik bir reaksiyon yaşadığım için her operasyondan önce onları çekerim. Yanımda dururlar. Sonra ameliyattan sonra çöpe atarım hocam. Bu alerjik reaksiyon her zaman olma ihtimali var. Ve ne zaman olacağını bilemeyiz. Hatta hastaya bir gün önce kullandığı bir ilaca bir gün sonra anafilaktik reaksiyon yaşamayacağının da garantisi yok. Tabii. Ve yaptıkça aslında risk arttığına ait yayınlar da var sevgili hocam. Evet. O yüzden saç ekiminde evet alerjik reaksiyonlar, anafilaktik reaksiyonlar bence komplikasyon sıralamasında belki ikinci, üçüncü sıraya gelirler ve çok ölümcül, çok tehlikeli sonuçlara doğru. Hatta şu merdiven altı yerlerde duyduğumuz ölümlerin bir kısmının ben oradan olduğunu düşünüyorum. Anafilaktik reaksiyonu olduğunu düşünüyorum. Müdahale edilmemiş de olabilir. Ben de aynı kanaatteyim. Hakikaten yani ülkemizde basından takip edince zaten görüyoruz. Her ay neredeyse bir tane hasta, yani saç ekimi o kadar halk tarafından ya da yaptırmak isteyen kişiler tarafından hafife alınıyor ki sanki bir saç kesimi gibi, bir berberlik, kuaförlük çalışması gibi. Uygulayıcılar da aynı kafadaysa gerçekten ciddi sıkıntı. İşte söylediğiniz çok önemli bir şey. Ve bu bir tane ölüm bile saç ekimine karşı duyulan şeyi de artırıyor, güvensizliği de artırıyor. Yani çok önemli bir konudan bahsediyorsunuz. Sevgili hocam, ben yurt dışında da çalışıyorum. Sadece Türkiye'de çalışmıyorum. Evet. Ljubljana'da çalışıyorum, Soçi'de çalışıyorum ve Dubai'de çalışıyorum. Belli aralıklarla buralara ameliyat yapmaya gidiyorum. Oradan ben Türkiye'yi çok net, daha farklı görüyorum. Yani evet Türkiye'ye karşı Avrupa'da, dünyanın değişik yerlerinde çok ciddi bir güven var. Çünkü sağlık turizmindeki bahsi geçen ürün doktordur, kimlik doktordur. Yani sağlık turizmi yapan firmalar, sağlık turizmi yapan acenteler sattıkları ürün Türk hekimi kimliği. Evet. Ve çok acı bir şey, çok acı bir gerçek. Türkiye belki sağlık turizminden çok ciddi paralar kazanıyor. Çok ciddi, çok hızlı ilerliyoruz ama saç ekimi yüzünden bu pazarın çok ciddi ben zarar göreceğini düşünüyorum. Ve bunu dışarıdan çok daha net görüyorum. İnsanlar, onların algılarında şöyle bir şey yok. Yurt içinden Türkiye'ye geldiklerinde onun ameliyatını, onun saç ekimini yapacak insanın hekim olmadığını hayal dahi etmiyorlar. Bunu bilse evet, bunu bilse gelmez. hiçbirisi gelmez. Ama çok acı bir şey. Yaşadığımız komplikasyonlar, yaşadığımız bir takım deneyimler artık yurt dışındaki insanların, Türkiye'de bunu hekim harici insanların yaptığını öğrenmeye başlamaları bizim için çok tehlikeli bir şey. Daha önce bu deneyimleri Tayvan'da veyahut da Tayland'da yaşanmış, onlar plastik cerrahide çok ileri gitmişler. İnanılmaz bir sağlık turizmi yapmaya başlamışlar ama zaman içinde işte arz-talep dengesindeki bozukluk, hekim olmayan insanların hekim gibi o faaliyetlere bulunmaları ve onların sonunda yaşanan komplikasyonlar sonra pazarı kaybettiler. İşte biz bugün dünyada belki sağlık turizmi konusunda iyi yerdeyiz ama saç ekimi yüzünden korkarım ki bu ürün olan Türk hekimi kimliği zarar görüp bu pazarı kaybedebiliriz. Bu çok kritik hocam, çok önemli bir kesinlikle nokta. katılıyorum. Yani şöyle giden o başarılı hekimlerin yapmış olduğu uygulamalar ve şimdi ise tersine dönmüş olan ve ucuz pazar olarak anılma gibi bir olayla karşı karşıyayız. Kesinlikle katılıyorum. Peki hocam, enfeksiyona
değinmek isterim bir de çok kısa bir şekilde çünkü daha sonraki sorum çok daha önemli. Hocam enfeksiyon aslında saç ekiminde gene en sık rastladığımız sorunlardan birisi ve özellikle de bu sağlık turizminde çok sık bunu yaşıyoruz. Yurt dışından hasta geliyor. Biz acenteye bunu sık sık söylüyoruz çünkü onlarla bir çalışma şeklimiz var. Mesela benimle çalıştığım acentelere şöyle söylüyorum, gelip benden saç ekimi eğitimi almadan asla ve asla benimle çalışmalarını istemiyorum. Onlara 1-2 gün saç ekimi anlatıyorum. Evet. Çünkü sattıkları ürünün ne olduğunu bilmelerini istiyorum. Aynen, katılıyorum. Ve onun bir aşaması da şunu söylüyorum, ben de online hastaları görüştürdükleri zaman mutlaka saç nemlerini görsel olarak muayene etmiyorlar, bir enfeksiyon var mı? Çünkü hasta geliyor, saçını kesiyorsun, bir sivilce var. Çok basit bir sivilce. Belki onu insanlar hiç önemsemezler. Evet. Ama orada var olan bir enfeksiyon varken siz ona bir saç ekimi yaparsanız o enfeksiyonu her tarafa dağıtıp çok ciddi bir risk, çok ciddi bir komplikasyona sebep olabilirsiniz. Saç ekimini kimler yapmalıdır? Bu çok net bir soru hocam. Hocam saç ekimi aslında cerrahi bir uygulamadır. Saç ekimini kimlerin yapılabileceği Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanmış. Diyor ki bunu plastik cerrahi yapabilir, dermatolog yapabilir, medikal estetik hekimi yapabilir. Bunun harici herhangi bir kimsenin saç ekimi yapmaması lazım. Aslında yasa böyledir ama Türkiye'de yeni bir şey çıktı. Yani hekimin yetiştirdiği bir takım elemanların da yardımcı olabileceği, beraber yapabileceği gibi bir açık kapı var, bir algı var. İşte bu algı aslında demin de bahsettiğimiz gibi bu sağlık turizmindeki o doktor kimliği olan ürünü çok zarar veriyor sevgili hocam. Ben bunun bir an önce bir önlemini alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz saç ekiminden belki ülkeye ciddi bir para geliyor ama aslında sağlık turizminin %5'lik, %6'lık bir dilimini kapsıyor. Hiçbir zaman Türkiye'deki sağlık turizminden gelen kazanım %5'i 6'yı geçmemiştir saç ekiminden gelenle. Daha çok işte estetik cerrahi var, obezite cerrahisi var, diyabet, bir sürü cerrahiler var. So, cerrahiden en çok para geliyor ve dişten para geliyor. Ama biz işte bu saç ekimi yüzünden o doktor kimliğini zedeleyip biz çok ciddi sahip olduğumuz pazarı kaybedebiliriz. O nedenle bunun doğru insanların doğru yerlerde, doğru kurumlarda, doğru yerde yapması gerektiğini düşünüyorum. Hocam bir şey daha söyleyeyim, katkıda bulunayım. Ekonomik anlamda da şimdi bir hekim yaptığındaki fiyat ile hekim olmadan birinin yaptığındaki fiyat tabii düşüyor. Bu da otomatik olarak insanların cazibesini çekiyor ama hayatlarını ve saçlarını ne kadar ciddi bir riske attıklarını söylemek isterim. Bununla ilgili beni hasta arayıp ilk sorduğu soru, hocam kaç para dediğinde ben şunu söylüyorum. Kusura bakmayın, siz benim müşterim değilsiniz. Kusura bakmayın, siz benim vereceğim hizmeti hak etmiyorsunuz. Çünkü bu bir sağlık uygulaması. Tabii. Sağlıkta para en son kısım sevgili hocam. Aynen öyle. Yani danışanların araştıracakları nokta para değil, başka bir şey olmalı. Aynen. Kalite tesadüf değildir ve kaliteli iş yapılması gerekir. Sağlıkta kalitesiz bir hizmeti zaten arzu ediyorsanız, istiyorsanız, yani ucuz peşinde koşan kişiler için söylüyorum gerçekten çok büyük bir yanılgı içindeler. Sonrasında ciddi problemler yaşayabilirler. Bu işin şansı yok, ben şansa da gelmez diye düşünüyorum. Lütfen doğru hekimi, doğru kararı verin diyerek programımızı burada bitiriyoruz hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Fatih Bey, ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok sağ olun hocam. Bugünkü program konuğumuz saç ekimi uzmanı Nedim Ardıç idi. Bize vermiş olduğu güzel, dürüst ve doğru bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızla devam ediyor.